Siz Mahmut Abbas yönetiminin katliamın başından bu yana tavrını, yaptıklarını nasıl değerlendirirsiniz? Biz zaten takip ettiğimiz gibi yaklaşık 10 aydan beri Gazze'de yaklaşık 40 bin kişi şehit oldu. Filistin yönetimi özellikle Ramallah'daki Mahmut Abbas'ın hiçbir ses çıkmadı. Özellikle son 2 günde çok önemli bir davet geldi Türkiye'den. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Netanyahu'nun Amerika'da kongreste konuşması böyle bir cevap ya da böyle bir fırsat verilmesi bence çok Filistin için çok zararlı. Özellikle Mahmut Abbas yıllardır, yani biliyorsunuz Mahmut Abbas 2005-2006'da seçim yapılmadı Filistin'de veya Ramallah'da ve hala Filistin başkanı tayin ediliyor. Ama bakarsak yani özellikle 7 Ekim'den sonra bütün dünyada oradaki Gazze'deki katliam, orada bir insani yani olmuş, orada dediğimiz gibi kaç kişi şehit oldu ama maalesef oradaki Filistin lideri Mahmut Abbas orada bir ses, böyle bir çaba hiç harcamadı. Peki Zeki Bey, size de sorayım aynı soruyu. Şimdi şöyle Kaan Bey, öncelikle şunu bilmek gerekir. Mahmut Abbas orada işgalci bir şekilde koltuğu işgal ediyor. Özellikle İngiltere'nin, Amerika'nın ve Siyonist yapının istediği şekilde duruyor. Biraz önce gazeteci arkadaşımız, Filistinli arkadaşımız bu konuyla ilgili altını çizdi. Bakınız, ben bir hukukçuyum. Amerika'nın, Batı'nın istemiş olduğu şey ne? Demokrasi, öyle değil mi? Seçim yapıldı Filistin'de ve Mahmut Abbas kaybetti. Kaybetmesine rağmen Hamas kazandı ve Hamas'ın bu meşru hakkını vermediler. Hatta birçok milletvekilini de maalesef içeri aldılar. Gözaltına aldı. İsrail terör devleti tarafından hukuka aykırı, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde maalesef seçilmiş olan vekillerin tamamı içeri girdi. Hala orada seçilmiş olan vekillerin bir kısmı maalesef İsrail hapishanelerinde işkence altında. Şimdi şöyle diye düşünürüz. Daha önceki benim iletişim fakültesi, biliyorsunuz Kaan Bey, aynı zamanda sizin iletişim fakültesinden dolayı meslektaşınızım. İletişim Fakültesi'nde benim bitirdiğim tez şuydu. Yaser Arafat diye FKÖ'nün, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün lideri vardı. Ben orada hatırlarsanız Filistin Kurtuluş Örgütü liderinin evinin tüm elektriklerini kesmişlerdi. Ama o mum ışığını yakarak mum ışığında bir adalet arayışı içerisine girmişti ve benim tezim de buydu. Mum ışığında aranan adalet diye. Uluslararası anlamda özellikle FKÖ'nün döneminde, Yaser Arafat döneminde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin böyle bir kararı yoktu. Uluslararası Adalet Divanı'nın böyle kararları yoktu. Ama buna rağmen dünyanın her yerine gezerek Filistin'in haklı davasını ve mücadelesini insanlara anlattı. Ancak Mahmut Abbas denen adam, maalesef şöyle bir durum söz konusu. 17 Ekim 2023 tarihini hatırlayınız. Blinken geldiğinde, çok affınıza sığınarak söylüyorum, böyle gevşek gevşek konuşarak burada ev alınız, ev almanız sizin için yatırım olur, burada inanılmaz ev fiyatları artacak diyebilecek kadar inanılmaz bir derecede irite eden bir lider pozisyonunda. Filistin'in haklı davasını değil, İsrail'e nasıl yalakalık yaparım, o özellikle maalesef söylüyorum, bir hukukçu olarak söylüyorum, bu kadar hukuksuzluk varken dünyaya doğru düzgün Filistin halkının haklı davasını duyuramayan sözde bir kukla bir liderden bahsediyoruz. Mahmut Abbas dediğiniz adam bu. Yani tabiri caizse emlakçı Abbas diye bahsettiğimiz adamdan bahsediyorum. Şimdi şöyle diye düşününüz. Şurada durduralım. Siz Sonuçta Taha Bey aynı zamanda bir Filistinli. Tam da bu noktayı sorayım çünkü önemli bir detay. Sonrasında tekrar size söz vereceğim Zeki Bey. Konuşmanıza izin vereceğim. Fakat Taha Bey, şimdi Sayın Arıtürk'ün bir hukukçu olarak da ifade ettiği detaylardan bir tanesi, yeteri kadar sesini yükseltmediğine ilişkin eleştiriler Mahmut Abbas'la ilgili. Katılır mısınız? Tabii ki katılıyorum. Dedim ya biraz önce size söyledim. Yani 2006'da seçimi hala Mahmut Abbas gayri şer'i olarak yani o da oturuyor Filistin'de. Böyle bir seçim, yani yaklaşık diyelim yani 19 ya da 20 yılda koltukta oturuyor. Seçim her zaman engelleme yapıyor. Ve şimdi size yani Sayın Cumhurbaşkanı bir cümle, çok önemli bir cümle söyledi. Recep Tayyip Erdoğan olumlu bir cevap veremedi dedi. Yani vermedi demedi.
veremedi. Demek ki bir baskı vardı. Ve hala yani Filistinler oradaki binlerce kişi şehit oluyor. Hala sen İsrail'den, Amerika'dan, birkaç ülkeden korku altında, baskı altında. O da demek ki bir küstahlık, yani o çok kötülük bir şey. Özellikle Filistin halkı zaten Gazze Savaşı bittikten sonra zaten cevap verecek. Özellikle Ramallah'daki ve Mahmud Abbas'ın ve yanındaki adamlar, onlar zaten fazla kalmayacak. Onun için onlar, dikkat ederseniz son aylarda, yani bakarsınız yaklaşık 10 aydan beri bütün dünyada kiminle bağlantı yapıyor? Oradaki Gazze'deki direniş ve Hamas'ın onlarla bağlantı yapıyor. Ama Mahmud Abbas ve hala onlar ortada yok. Hala yani İsrail'le özellikle dikkat edersiniz. Yani oradaki Filistin'de, Gazze'de çok tabii ki kimden şehit oluyorlar, kimden ölüyorlar? İsrail askerlerinden, ama oradaki direniş olarak. Ama Ramallah'da dikkat edersiniz, belki onu medya takip fazla etmiyor. Yaklaşık yani her gün yakalanma, her gün öldürme falan eden, hem yani İsrail'den hem yani oradaki Abbas'ın adamları yakalanma devam ediyor. Demek ki yani Abbas maalesef, yani yaklaşık dediğim gibi, yani Yasir Arafat gittikten sonra Filistin için hiçbir şey yapamadı. Yasir Arafat, hatırlarsınız, Mukatta'da, Ramallah'da oradaki 6 ayda ya da 1 yılda çıkamadı. Kim yaptı baskı? O zaman Sharon onu ve çıkamadı ve oradaki Fransa'da gitti, öldü yani. Ama Mahmud Abbas maalesef, yani bu durum özellikle Gazze'deki hiç, yani olağanüstü bir durum yani. Sadece, neden peki sizce? Hiçbir efendim? Neden peki sizce? Neden? Açık yani zaten oradaki İsrail baskısı var ve hala Gazze'deki savaş yaklaşık 10 aydan beri devam ediyorsa, hala İsrail'le güvenlik anlaşmalar devam ediyorsa, bu çok, yani Filistin için, özellikle Filistin yönetimi için bir siyah leke bence. Hala orada 10 aydır devam eden katliam, soykırım niteliğindeki saldırılar. Bu noktada sizce hükümet lojistik anlamda Gazze'lilere yeteri kadar destek veriyor mu Taha Bey? Hangi hükümet? Yani özellikle Filistin hükümetinden bahsediyorum. Özellikle bölgedeki açlık krizine bakacak olursak o noktada gerekli açıklamalar yapılıyor mu? Gerekli uluslararası anlamda çağrılar Yok yani yapılıyor mu? Tabii ki yani şimdiki biz bir insani olayı konuşuyoruz. Kim yaptı, doğru mu, yanlış mı? Gazze'deki ben 7 Ekim'den sonra, ama hala dikkat ediyorsun, hala Ramallah'da ve Abbas'ın hala eleştiriyorlar. Hamas neden yaptı? Filistinliler neden yaptılar? Çünkü Filistinler o 7 Ekim yani olmasaydı İsrail saldıracaktı. Ve Filistin halkı zaten bu proje eski bir proje. Oradaki Filistinleri kaçırmak istiyorlar. Özellikle Gazze'deki. Ama Abbas hala Hamas'ı eleştiriyor. Yani sonunda Pekin'de, Çin'de toplantı yaptılar ama bir son çıkmadı ve oradaki hala konuşuluyor. Yani Gazze'den, yani bu savaştan sonra Mahmud Abbas yine Gazze'ye gidecekler. Ama sanmıyorum, Gazze halkı kabul etmiyor. Neden kabul etmiyor? Yani belki Gazze halkı Türkiye'de ve Recep Tayyip Erdoğan daha diyor ki, sen bizden daha Mahmud Abbas daha fazla yaptınız ama sen bizim liderimiz ve hala seçilmedi. Ben dediğim gibi yani adam seçilmedi. Bir Mahmud Abbas'tan sonra, pardon, Yasir Arafat'tan sonra geldi o. Yani seçiler değil yani ve hala sandalye oturuyor. Onun için oradaki Mahmud Abbas'ın, zaten Netanyahu her zaman dikkat edersin. Netanyahu diyor ki ben seni istemiyorum. Yani Netanyahu ne Abbas istiyor, ne Gazze istiyor. Onun için ortada kaldı. Yani Gazze'deki insanlar, özellikle direnişler, en azından oradaki direniş yapıyorlar, şehit oluyorlar, oturuyorlar. En azından bir şeyler yapıyor. Ama Mahmud Abbas yani şimdiye kadar hiçbir şey yapmadı. Kimse onu istemiyor. Dikkat ederseniz Mısır'a gidiyor. Orada toplantılar hep Hamas'la bağlantılar yapıyorlar, toplantı yapıyorlar. Ama Abbas nerede? Abbas ortada yok. Mahmut Abbas Filistin içinde o zaman istenen bir lider mi? Yoksa istenmeyen bir lider mi? Yani ya bence istenmeyen bir lider. Neden? Çünkü Filistin halkı özellikle direnişle yıllardır yaşamış ve yaşayacak.
Gazze'de olsun, Kudüs'te olsun, Ramallah'da olsun böyle bir siyasi barışla olmaz. Çünkü karşındaki taraf özellikle böyle bir hükümet, Netanyahu hükümeti böyle sert bir adam olması lazım. Onun için dikkat edersen Hamas'ı çok özellikle bir tane adam çıkartmak istiyor hapisten, Marwan el-Barghouti. O çok hem Al-Fatih'ten ama en azından sağlam bir adam, bir yani vatanı seven bir adam. Onun için Mahmut Abbas hala bu anlaşmayı hala engellemeye çalışıyor. Geleceğinde görüyor musunuz Filistin'in Mahmut Abbas'ı? O zaman görmüyorsunuz anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla. Ya Mahmut Abbas galiba bu savaş biter bitmez Mahmut Abbas ve yönetimi ben sanmıyorum. Yani kalacağını sanmıyorum. Çünkü asıl veren ne Amerika'da ne İsrail'de asıl veren ve seçen Filistin halkı özellikle Gazze'deki oradaki vatandaşlar yaklaşık 10 aydan beri mücadele eden kişiler. Zeki Bey size bırakayım ben bu noktada sözü. Şimdi şöyle bir hukukçu olarak. sevgili meslektaşın söylemiş olduğu şeylere katılıyorum. Ancak şöyle bir durum söz konusu. Onun altını çizmek lazım. Kushner'in bir planı vardı biliyorsunuz. Trump'ın damadı, Yahudi damadı Kushner. Dahlan planı diye bir planı vardı. Muhammed Dahlan özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte Mahmut Abbas'ın artık süresinin bittiğini, özellikle 2006 yılından sonra yapılan seçimlerde Gazze, Batı Şeria, Kudüs ve Ramallah'ta yapılan seçimlerde %70'den fazla özellikle Hamas'ın galip gelmesinden sonra biliyorsunuz seçimleri iptal ettiler. Ancak şöyle bir durum var. Kushner'in planında şu vardı. Muhammed Dahlan denen bir adam gelecek ve orada hem İsrail'e hem de batılı uşaklarına hizmet edecekti. Fakat bu plan tutmadı. 7 Ekim'de yapılan saldırılardan önce bakınız şu ana kadar 7 Ekim'den bu zamana yaklaşık 40 bin sivil vatandaş öldürüldü. Çocuklar, kadınlar, masum insanlar, kampta duranlar, hastanede yatanlar Kaan Bey. Peki bundan önce baktığımız zaman bu zamana kadar öldürmüş olduğu intifada 150 bini geçmiş olan sivil insandan bahsediyoruz. Bakın şunu söyleyeyim size Kaan Bey, özellikle Mahmut Abbas denilen bu adamın sesini çıkartmamasını anlayabilmiş değilim ben bir hukukçu olarak söylüyorum. Bakın Uluslararası Ceza Mahkemesi savaş suçu işlediğini, özellikle Benjamin Netanyahu denilen özellikle Gazze kasabının savaş suçu işlediğini, oradaki askerlerin, komutanların savaş suçu istediklerini tescillemelerine rağmen Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail terör devletinin bir soykırım yaptığını söylemesine rağmen, elinde tüm veriler olmasına rağmen sadece oturan, dünyaya ses çıkartmayan ve maalesef o ses çıkartmadığı için İsrail terör devletinin başı olan ve Gazze kasabının Amerika parlamentosunda yapmış olduğu konuşmanın neticesinde daha da güç alan ve insanları katletmek için ve oraları kana bulamak için, bölgeyi kana bulamak için hareket eden bir Siyonist akıl var. Ancak şöyle bir şey var. İnanmış da bir grup Hamas ve İzzettin Al-Kassam Tugayları var. Bakınız şunu söyleyeyim, şunu bilin ki bunlar ne kadar ilerle giderlerse gitsinler, İzzettin El-Kassam Tugaylarının yaptığı açıklamalarda biz barış yanlısıyız. Ateşkeslerle ilgili tüm şartları kabul etmelerine rağmen Mahmut Abbas'ın, emlakçı Mahmut Abbas'ın, işte Blinken'a gelin burada ev alın burası güvenli diyen Mahmut Abbas, bilinen tek şeyi bunun. Fakat kendi siyasi geçmişindeki özellikle biraz önce üstadına söylemiş olduğu bir şey var. Bakın Yaser Arafat'ın oradaki davayı gerçek anlamda dünyaya duyuran, mazlumiyeti davaya duyuran ve benim küçük generallerim deyip tarihe geçen o sapanlarla, taşlarla mücadele eden o gençlerin büyüyüp şimdi İsrail terör devletine karşı mücadele eden bir yapısını görüyoruz. Kendi adamlarını öldürmesine rağmen Abbas'ın sesini çıkartamayan, sözde bir meşru olmayan gayrimeşru bir liderden bahsediyoruz. Ne bekleyebilirsiniz ki? Bakın Türkiye bu elini taşın altına koyuyor ve diyor ki gel parlamentoda bir konuşma yap. Ve bu konuşmayı da şöyle yap. De ki oradaki haklı davanı anlat. Dünya senin haklı davanı biliyor. Bakın her ne kadar devlet liderleri bu Siyonist akla hizmet etseler de Kaan Bey, ama halklar Amerika, İngiltere, Avrupa, Türkiye, Güney Amerika, dünyanın birçok yerlerinde Filistin'e destek yürüyüşleri, gösterileri var. Dolayısıyla sen bu davanı insanlara anlat, gel sen de konuş demesine rağmen ses çıkartamamasının sebebi bir yerlerde kendisinin emir aldığını ve o emir doğrultusunda hareket ettiğini, Filistin halkına değil İsrail halkına nasıl bir bağlılığının olduğunu en önemli göstergelerinden bir tanesi. Bakın Türkiye üstüne düşen görevi yapıyor. Türkiye bu bölgeyle ilgili olan kısımlarda savaş çığırtkanlığı yapmaksızın burada huzur ve sükuneti sağlamaya çalışıyor. Türkiye'nin güçlü hali
bir takım mihrakları özellikle Siyonist aklı inanılmaz derecede rahatsız ediyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuyla ilgili söylemiş olduğu Mahmut Abbas'ın gelmesi özellikle İslami camiadan ve insanların vicdani camiadan bahsediyorum. Dünyanın vicdani camiasında inanılmaz yer bulmuş. Siz bugün biraz önce ben konuşurken Arjantin'den bir mesaj geldi Kaan Bey. Arjantin'den bizi izleyen insanlar var. Bizim insanlarımız var. Buradan oraya geçmiş olan Millet-i Sadıkayın denilen Ermeni kökenli abilerimiz var. Bakın burada mesaj atıyorlar. Diyorlar ki lütfen Filistin'in haklı davasını sizler dünyaya duyurun, duyurmaya devam edin. Özellikle de CNN Türkiye teşekkür ediyorlar. Orada duran Millet-i Sadıkayın dediğimiz Türk vatandaşı Ermeni asıllı insanlarımızın oralarda gösteri yapıyorlar. Dolayısıyla ben onlara da buradan Arjantin'e selam söylüyorum. Sarkis Aksu Bey başta olmak üzere oradaki tüm Ermeni yurtsever vatandaşlarımıza. Bakın biz burada bu işlemleri yaparken onlar bile dert edinmişler. Zaman farkımız var ama Türkiye'deki bu olayların arkasında durmasını, vicdani olarak oradaki Filistinli insanların ve Filistinli mazlumların yanında yer alması için mücadelen var. Ama asıl mücadele etmesi gereken Mahmut Abbas, sesi yok, soluğu yok, görüntüsü yok. Korkudan tir tir titreyen, makamını korumak için her türlü yolu deneyen, sözde meşru olmayan gayrimeşru bir liderden bahsediyoruz. Artık bundan sonra Mahmut Abbas'ın insanlığın yüzüne çıkacak, bakın Filistin halkı için söylemiyorum Kaan Bey. İnsanlığın yüzüne çıkacak bir halin olacağını düşünmüyorum. Bakınız biz Dilerseniz Taha Bey'e de soralım. görüşlerini olarak ben takdir etmiyordum ama mücadelesi her zaman ayakta alkışlanacak. Mücadelesi dünya durdukça anlatacak bir lider olarak görüyoruz. Peki Taha Bey, size de sormak isterim bu konuyu. Bir Filistinli olarak, hem bir gazeteci hem de bir Filistinli olarak sormak isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan sonuçta Mahmut Abbas'ı Türkiye'ye davet ettiklerini, ancak Mahmut Abbas'ın olumlu yanıt vermediğini söyledi, açıklamayı yaptı ve biz de bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz dedi. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu duyurduktan sonra Mahmut Abbas'ın kararı değişti. Bunu da ek olarak söyleyelim. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in bir açıklaması söz konusu çünkü bu konuyla ilgili. Ömer Çelik dedi ki, Sayın Abbas sağlık sorunları olduğunu öne sürerek gelmeyeceğini ifade etti. Yeni bilgiye göre başka bir zamanlama içinde Türkiye'ye geleceğini, bu konuşmayı yapmak istediğini söylemiş, ifadelerini kullandı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce Mahmut Abbas'ın fikri gerçekten değişti mi Taha Bey ve değiştiyse neden değişti? Çok önemli bir soru. Neden değişti? Çünkü burada Türkiye'de son 2 günde bayağı sesler çıktı. O sesler Mahmut Abbas çağırmıyorsanız İsmail Haniye gelsin. Bu büyük bir sorun çıkaracak. Özellikle Mahmut Abbas için. Mahmut Abbas zaten içindeki adamlar, yanındaki adamlar, orada bir sorun da var. Dikkat edersiniz. Yaklaşık hala bazıları Mahmut Abbas kabul edilmeyen bir kişi. Biraz önce Sayın Hoca anlattığı gibi, yani oradaki başka bir proje Muhammed Delen Gazze'ye yine devam ediliyor. Yani Gazze'de bir acayip para aktarmaya çalışıyor. Gazze'de bir daha gelmek istiyor. İçin Mahmut Abbas zaten zor durumda ama dediğiniz gibi yani şimdi o davet hiçbir yerden gelmedi. Yani mesela çok Müslüman ülkelerde, Arap ülkelerde gelemedi. Böyle bir davet Türkiye'den geliyor. Bence büyük bir fırsat. Bu fırsat kaçırdı. Özellikle Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hatırlarsınız 2009 Davos One Minute olayı ve Türkiye gibi bir hem Müslüman bir ülkede hem bir NATO ülkesi Türkiye Cumhuriyeti Meclisi bir konuşması bence çok önemli bir yani adım ama Mahmut Abbas kaçırdı. Dediğimiz gibi galiba bir baskı var. O baskıda belli Amerika'dan ya da İsrail'den yani gidersiniz, özellikle dikkat edersiniz son 2 günde İsrail'de Türkiye'nin arasındaki yani ateş çok yükseldi. Özellikle İsrail Dışişleri Bakanı bizim Cumhurbaşkanı eleştirmesi. Onun için Mahmut Abbas bir Filistin halkı hizmet değil, İsrail ve Amerika'nın hedefleri ona hizmet ediyor. Öyle düşünüyorum. Peki çok kısa Zeki Bey, sizden de bu konuyla ilgili neden değişti sizce Mahmut Abbas? Kim ne derse desin mazlumların mutlaka ahı yerde kalmayacaktır. Bir hukukçu olarak söylüyorum. Dünya halklarının çalıştığı, vicdanların çalıştığı bir dünyada bunun yanına asla kar kalmayacak. İsrail'in yapmış olduğu zulüm tarihler boyunca anlatacak ve mutlaka bir gün bu hesabı hem tarih önünde hem de hukuk önünde verecektir. Bunu bakın sadece İsrail terör devleti değil, susanlar ve Mahmut Abbas da bu savaş suçlusudur. Bu savaş suçu işlemeye devam etmektedirler. Tarih en güzel yargılayıcısı olacaktır Kaan Bey bu işin.